Elanderos'un 3 Michelin yıldızlı restoranına geldik. Bugün dünyaca ünlü şef Elanderos'un 3 Michelin yıldızlı restoranına geldik. Bulunduğumuz bölge Londra'nın Mayfair bölgesi. Londra için çok güzel bir zaman, Christmas zamanı. O yüzden böyle binaların önlerini ışıklandırıyorlar. Elanderos'un restoranı önünde bulunduğumuz Connaught Otel'in içerisinde bulunuyor. 3 Michelin yıldız deneyimi Elanderos'un restoranında nasıl gerçekleşiyor? Birlikte bakalım. Şimdi masamıza oturduk. Çok güzel bir köşe masa bulabildik. Diğer misafirleri rahatsız etmeden çekim yapabileceğiz. Start with our mushroom consomme. Perfect, thank you. Otur oturmaz da hemen içeceklerimizi getirdiler ve başlangıç olarak mantarlı bir konsome geldi. Konsome, berrak et suyu demek. Genelde damak temizleyici olarak servis ediliyor. Bu mantarlı bir et suyu. Başlangıç için boğazımızda kaygan bir yapı olmasını istiyorlar. Çünkü bu et suyu aynı zamanda yağlı bir et suyu. Buradan sonra gelecek başlangıçlar için damağımızı temizlememizi ve boğazımızın o tatları almaya hazır olmasını istiyorlar. O zaman boğazımızı temizleyelim. Perfect. Thank you. Şimdi sanat eseri şeklinde olan amuse-bouche servisi yapıldı. Amuse-bouche neydi? Menüde olmayan, şefin ikramı olan atıştırmalıklar. Bunlar tartelet şeklinde geldi. Tartelet, un, soğuk su ve soğuk yağla birlikte yapılan bir hamur işidir. Kıtır bir yapısı vardır. Genelde içini böyle bu şekilde doldururlar. Bu gördüğümüz bizdeki yıldız çiçeği olarak da bilinen dalya çiçeği. Altında citrus crème cru var. Crème cru da bir crème fraîche aslında. Crème fraîche kremanın uzun süre dayansın diye yapılan halidir. Sirke veya kefir gibi bir maddeyle karıştırılıp uzun süre dayanması sağlanır. Ortasında da somondan yapılmış bir katman var. Bu espele biberi denen biberle birlikte yapılmış. Espele biberi de bu Bask bölgesinde kullanılan bir acı biberdir. Bizdeki kırmızı süs biberlerine çok benzer. Şimdi sabırsızlıkla şu ilk lokmadan alıyorum. Bu mantar konsomeyi neden verdiklerini çok iyi anladım. Birçok tat alıyorum bunun içerisinde. Tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tadı alıyorsunuz. En üstten başlayarak dalya çiçeğinin tatlı tadı, sitrus kremin ekşi tadı, ortadaki balığın o güzel tuzlu tadı ve esperi biberinin de çok yakmayan hafif güzel acısı. Hepsinin de tadını ayrı ayrı aldım. Tartelet de en son ısırdığınızda kıtır kıtır ağzınızda çok güzel bir lezzet bırakıyor. Bu ilk başlangıç çok güzel gitti. Şimdi ortadakinden devam edeceğim. Burada da barbekü mısır taneleri var. Dış tarafta da yine böyle bir tartelet hamurundan yapılmış bir katman var. Yenilebilir çiçekler var. Üst tarafında parmesan peyniri kullanmışlar. 30 saat daha dinlendirilmiş parmesan peyniri. Bunda da biber olarak Votsi periferi biberi kullanmışlar. Bu da bir Madagaskar biberidir. Az bulunan biberlerdendir. Çok güzel bir tadı vardır. Karabiber niyetine genelde kullanılır. Bu birçok lezzetin olduğu tadı bir anda hepsini almak istiyorum. Parmesan peynirinin tadını öyle çok yoğun olarak almıyorum. Normalde parmesan peyniri güçlü bir peynirdir. Dinlendirilmiş bir peynir olduğu için daha baskın çıkar ama barbekü mısırın o güzel tatlı tadı. En son dış katmanında mısır unu da kullandıklarını tahmin ediyorum. Çok güzel bir lezzeti var. Yine bunda da o güzel acı tat ağzımda kaldı. Şimdiye kadar iki üründe de hafif acımsı lezzet ağzımda çok güzel lezzet bıraktı. Bunu çok beğendim. Ve son olarak da merengi çok merak ettim. Şu dış katmanındaki mereng yumurta akından yapılan çok hafif güzel bir yiyecektir. Genelde tatlısı yapılır ama böyle tuzla karıştırıp tuzlu versiyonu da olur. Bu gördüğünüz deniz yosunuyla karıştırılmış tuzlu versiyonu. Şu dışında gördüğünüz bu tanecikler de süslenmiş karabuğday taneleri. İçinde de tavuk parfe olduğunu söylediler. Üst tarafında da şu gördüğünüz karabiber değil, long pepper denen bir Hint biberi. Aslında bir biber değil, bir meyvenin tohumu. Böyle biber niyetine kullanılıyor. Çok lezzetli bir tadı var bunun da. Bakalım bu küçücük minyatür sanat eserinin lezzeti nasıl? Merengi tatlı yapmışlar. Geleneği bozmamışlar. Parfe zaten benim çok sevdiğim bir şeydir. Çok yumuşak bir kıvamı vardır. Yumurta, zeytinyağı, tavuk birlikte blenderdan geçirilir. Bir krema ile karıştırılır pürsüz hale gelene kadar. Çok lezzetli. Ekmek üzerine sürülüp yenilen harika bir lezzettir. O çok güzel yakışmış. Bunda da yine tatlı, acı
tuzlu, güzel lezzetler alıyorsunuz. Bunu da çok beğendim. Şimdiye kadar birçok bölgeden ürün kullanmışlar. Özellikle kullandıkları baharatlar çok özel. Görüntüsü de çok güzel. Damağa da güzel hitap eden iyi bir başlangıç oldu. O zaman keyfimiz yerinde. Alain Duros bir Fransız şef. Meslek hayatına 1990 yılında Alain Ducas'ın yanında başlıyor. 3 sene Alain Ducas'la birlikte çalışıyor. Kendisi aşçı bir aileden gelme. 2008 yılından beri bu restoranı işletiyor. 2009 yılında ilk Michelin yıldızını alıyor. 2011 yılında ikinci Michelin yıldızını, 2021 yılında da üçüncü Michelin yıldızını kazanıyor. 2015 yılında dünyanın en iyi kadın aşçısı olarak seçiliyor. Fransız hükümeti onu yemeğe ve kültüre yaptığı katkılardan dolayı Légion d'honneur denen onur nişanıyla 3 kez ödüllendiriyor. Buranın yönetici şefliğini Marco Zampese yapıyor. O da çok başarılı bir şef. Özellikle bu Wellington denen yemekte sanat eserleri yapıyor. Bu arada dünyada 7 tane kadın şefin 3 Michelin yıldızlı restoranı var. Biz şimdiye kadar 2 tanesini birlikte ziyaret etme şansını bulduk. Daha önceki Claire Smith'ti, şimdi Alain Duros'un restoranındayız. Menüden anladığım kadarıyla ağırlıklı olarak Fransa'dan ve İngiltere'den malzemeler kullanıyorlar ama dünyanın dört bir yanından çok değişik malzemeler kullanıyorlar. Genelde Michelin yıldızlı restoranlarda şefler bulunduğu coğrafyaya ait ürünleri taze olarak yapmayı tercih ediyorlar. Burada taze ürünlerin yanında ek olarak böyle güzel şeyler yapmışlar. Dikkatim dağıldı, güzel bir tabak geldi. Thank you. Torbay prawn coming from Devon, prepared in different way. Yeah. And as I said, we have a ribbon of two different radish. Okay. And plate, as you can see, we have as well the prawn head Yeah. that is deep fried, and we suggest to eat together Oh. to feel all the difference between the crunchiness and the softness of the Ha, perfect. Dikkatimin dağılmasına değdi. Böyle ince, narin bir tabakta karides servisi yaptılar. Bu bir torbay karides dedikleri karidesten. İngiltere'nin güneybatısından çıkan bir karides bu. Alt tarafında güzel bir sos yapmışlar. Yenilebilir altın parçacıkları var. Şu gördüğünüz karidesin kafa kısmı kızartıp bu da yenilebilir şekilde servis ediliyor. Çok lezzetli de birçok insan bunun yenildiğini bilmez. Şöyle yanında da turba sarılı yenilebilir çiçeklerin olduğu şöyle güzel bir atıştırmalık verdiler. Önce şunun tadına bakmak istiyorum. Turbun acılığını hissetmiyorsunuz. Bu yenilebilir çiçekler bir aroma vermiş. Güzel bir tat bıraktı ağzımda. Şimdi özellikle merak ettiğim şu güzel karidesten almak istiyorum. Önce tamamen karidesin kendisinden. Bu karidesi tereyağda yapmışlar. Çok fazla bir işlem görmemiş bir karides. Karidesin zaten kendisi çok güzel. Bu torbay karidesi çok ünlüdür İngiltere'de. Boyutu da tam lokmalık kıvamda. Çok güzel bir lezzeti vardır. Şimdi şu sosundan almak istiyorum. Bu da şöyle jel bir sos yapmışlar. İşte sos karidesle birlikte yapılmış bir jel sos. İçerisinde yine tereyağı kullanılmış. Çok lezzetli bir sos. Şimdi şu kafa tarafından almak istiyorum. Evet, zaten kızartıldığı belli, kıtır kıtır. Güzel bir lezzet. Yağda kızarmış bir balığın derisini yiyormuşsunuz gibi ama daha kalın bir tabaka, bir deri yiyormuşsunuz gibi tat bıraktı ağzımda. Güzel ama eti olan kısmını daha çok tercih ediyorum. Daha güzel. O yüzden bir tane daha ondan alalım. Şimdi kuyruk kısmından alıyorum. Çok güzel dengeliyor. Eğer ara vermeden bir etten bir de o kafa kısmından yediğiniz zaman ikisinin tadı birlikte karışıp güzel bir lezzet bırakıyor ağzınızda. Tabii şu küçük sanat eseri tabağı tamamen bitirmek istiyorum. Sos ekşi de bir sos. Misket limonu kullanmışlar. Misket limonun o keskin tadı var içerisinde. Güzel bir tabak. Hafif bir tabak. Bu arada bunda da yine o tuzlu periferi dedikleri o biberden kullanmışlar. Hafif acımsı bir tat da kaldı. Şu ana kadar rengarenk giden hafif ama lezzetli bir gidişat oldu. Bakın diğer tabakları merakla bekliyorum. Bulunduğumuz otel Connaught Otel 1800 yılların başından beri otel olarak hizmet veriyor. Yine Londra'nın en prestijli otellerinden biri. Takım çalışmasının ne kadar önemli bir şey olduğunu Michelin yıldızlı restoranlarda görüyorsunuz. Ön yüz denen hizmet tarafı iyi olmazsa arkada istedikleri kadar güzel ürünler çıksın, şefler harikalar yaratsın. Yine de o lezzeti alamayabilirsiniz. Mutlu olarak ayrılmayabilirsiniz. O yüzden bütün çalışanlar burada çok önemli bir yere sahip. Bu arada bütün videolarda hep başıma gelen bir şey. Bu mikrofon olayını çözemedik. Yani mikrofonla ilgili şöyle sakladım bu sefer. Bakalım.
Bileniniz varsa lütfen bana yardımcı olun. Videolarda ben de izliyorum, fark ediyorum. Sanki arkamızda bir grup halay çekiyormuş gibi bir gürültü oluyor. Normalde öyle değil, yani mikrofonun hassasiyetinden kaynaklanan. Beyefendi bile yani geldi gitti, o kadar sessiz bir şekilde ki her şey. Etrafta o kadar yoğun ses olmamasına rağmen videoya çok yansıyor. O yüzden her şeyi yaptık. Yeni bir sürü mikrofon aldık, denedik. Böyle içimize yapıştırdık, yakamıza koyduk ve hiçbir şekilde başaramadık. Eğer bu konu hakkında bilgi sahibi arkadaşlar varsa, bana bir iyilik yaparsa çok mutlu olurum. Bir de açıklığa kavuşturmak istediğim 2 tane konu var. Düzeltemiyorum. Çok da uğraştığım 2 şey var. Bir, Londra'ya Londra diyorum. Onun farkındayım. Onu düzeltemiyorum. Çok uğraşsam da düzeltemiyorum. Normal konsantrasyonumu yakaladığım konuşmalarda kayıyor gidiyor. İkincisi, sevgili kameramanımın da benimle dalga geçtiği çikolata. Bilmiyorum, Fransa şokolattan mı geliyor? Çocukken biz hep çikolata mı diyorduk, artık nereden geliyor bilmiyorum. Onu da değiştiremiyorum. Biliyorum doğrusu çikolata ama konuşurken hep çikolata diyorum. Değiştiremiyorum. O yüzden hatta birkaç videoda çikolata olarak bahsettiğim şeyleri silmek zorunda kaldık. O yüzden samimiyetinize sığınarak bu güzel gelen tabağa dönüyorum. Buddha's hand, right? Exactly. Your experience with our chestnut ravioli made with Jerusalem artichoke, chicken consomme, Kenya coffee powder, and we are greeting for you some Buddha hands from Asia to give an extra aroma to your dish. Perfect. Thank you. Thank Enjoy you. your nice course. Çok değişik ürünlerin olduğu şöyle güzel bir tabakta, güzel bir sunumla bir yemek daha geldi. Bir ravioli, bizdeki mantıya benzeyen bir makarna türü. İçinde peynir olduğunu söylediler. Yer elması var. Şu döktüğü dışarıda Kenya Estate Cafe dedikleri dünyanın en kaliteli kahvesi. Böyle bir aromalandırmışlar. Üzerinde nane soyundan gelme yenilebilir bitkilerden var. Değişik malzemelerin kullanıldığı çok güzel bir tabak. En son üzerine Buda'nın eli denen bitkiden rendelediler. Aslında o bir meyve. Limonsu, böyle bir narenciye tadı vardır. Böyle yemeklere lezzet vermesi için genelde böyle kullanılır. Şekli de dua eden Buda eline benzediği için Buda'nın eli adını vermişler. O da değişik bir tada sahip. Çok fazla bir yerde karşılaşmadığımız ilginç bir lezzet. Bir an önce şu güzel tadı tatmak istiyorum. Bu her Michelin yıldızlı restoranda benim başıma geliyor sanırım. Bir tane ürünleri böyle çok farklı oluyor. Muhtemelen bu akşam da bu ürün öyle olacağını düşünüyorum. Çok güzel bir lezzeti var. Bu alttaki kahvenin acı tadı çok yakışmış yemeğe. Öncelikle o çok dikkatimi çeken bir şey. Üstten alta doğru giden bir kıvam farklılığı var. En üstte yumuşak, yenilebilir çiçekler, turp taneleri. Orta tarafta yer elması, alt tarafında krema, en altta da yumuşak raviolinin kıvamı. Çok güzel. Ravioli genelde böyle restoranlarda sert bir kıvamda gelir. Burada öyle değil, yumuşak kıvamda bir ravioli var. Lezzeti tam kıvamlı. İçindeki peynir de çok yakışmış. Yine üzerinde kara buğday taneleri görüyorum. Yine özel biberler koymuşlar. Komple bir lezzet olarak baktığınız zaman kahvesinden üzerindeki nanemsi bitkiye kadar harika bir lezzet. Çok beğendim gerçekten. O zaman afiyet olsun Şef Kadın. Bu arada sadece kahve değil, kahveyle birlikte glaze edilmiş bir sos. Glaze etmek de parlatmak anlamına geliyor. Genelde kullanacağınız sıvıyı yağla, şekerle birlikte kaynatıyorsunuz, suyunu çektiriyorsunuz. Böyle parlak bir yapı meydana geliyor. Çok yakışmış bu kahve tadı da. O zaman son lokmamı da alıyorum. Güzel, otelin içi de çok güzel. Burası 70 milyon sterlin harcanarak yapılan bir restoran. Buranın yine pişirme teknikleri klasik Fransız pişirme tekniklerini kullanan bir Fransız restoranı ama dünyanın dört bir yanından malzemeler kullanıyorlar. Bu malzemeleri de hepsini bir araya getirmek gerçekten çok uzun bir iş. Çünkü bu kadar büyük bir malzeme bilgisine sahip olup onları deneyip tabaklarınızda nasıl duracağını denemek için binlerce kez belki denemeler yapmanız gerekiyor. Bu da şeflere çok yoğunluk katıyor. Acaba 7 tabak istemedik diye ekmek mi geldi? Bir şey dikkatimi çekti. Yani böyle çok şey de yapmak istemiyorum da ekmek gelmedi. Yine alışıyor insan. Yani ekmek, tereyağı istesek mi? Bilmiyorum. Belki gelecektir ama bu saat yani şu şeyden sonra geleceğini düşünmüyorum. Sorayım mı acaba ekmek, tereyağı? Ekmek istiyorum. Biz bu arada
Bu akşam 5 tabakta tadım menüsünü seçtik. Özellikle ana yemekleri ağır olan ana yemekler olarak gördüğüm için 7 tabakta olan seçeneğini seçmedim. Bu yediğimiz sonbahar menüsü olarak geçiyor. Halen kış menüsüne geçilmemiş. Şimdi güzel bir tabak daha geldi. Foie gras. And this is a little surprise from the chef. Oh, perfect. The pan roasted foie gras from Leland. A different texture of beetroot, cocoa nib, and finished with the koji rice and the beetroot sauce. Perfect. Thank you. Şefin sürprizi olarak bir tabak geldi. Daha önceki Michelin yıldızlı restoranlarda deneyimlediklerimizde şefin bu şekilde ikram tabağı değil, atıştırmalık şeklinde tabaklar, lezzetler geliyordu. Burada şöyle güzel hazırlanmış bir foie gras geldi. Yani yağlı ciğer anlamına geliyor. Kaz veya ördek ciğerinden yapılan bir yemek bu da. Her damağa hitap etmeyen bir tattır. Yumuşak bir yapısı vardır. Yağlandırılmış kaz veya ördek ciğerinden yapılır genelde. Bu gördüğümüz üzerinde kara buğday tanelerinin olduğu, alt tarafında da koji rice denen bir Japon pirinci koymuşlar. Yan tarafında pancar tanelerinin olduğu bir sos yapmışlar. Yenilebilir çiçekler var yine üzerinde. Bu kaz ciğeri değişik bir yapım aşaması vardır. Bu tavada yapılmış bir kaz ciğeri. Hazır olarak satılır ciğer. Çok fazla pişirmezsiniz tavada. %90'ı yağ olduğu için pişirdikçe yağı çıkar. O yüzden şöyle üst tarafında gördüğünüz gibi bir tarafını böyle kızartırsınız. Çok fazla kızartmadan servis edersiniz. Üst tarafına da dediğim gibi böyle karabuğday taneleri koymuşlar. Ağzınıza attığınızda dağılan, kaybolan, yağ haline gelen bir tat bu. Çok yumuşak bir kıvam var. Tuzlu bir tadı var. Karabuğday tanelerinin ve koji pirincinin tadı da çok yakışmış. Bu koji pirinci çok ilginç, güzel bir lezzettir. Aslında bir Japon mantarının pirinçle birlikte buharda pişirilmesinden meydana gelir. Güzel seçkin yerlerde genelde karşıma çıkar. Üçü birlikte çok güzel bir ahenk oluşturdu. Böyle birlikte tur pancardan da alıyorum. Yenilebilir çiçeklerle birlikte. Ilık kıvamda pancar geldi. Çok güzel pişirmişler pancarı. Orta yumuşaklıkta. Yine glaze sos var. Bu glaze sos da pancar sosu. O da çok yakışmış. Normalde hiçbir zaman foie gras servis edildiğinde hepsini bitirmem. Çok benim tercih ettiğim bir lezzet değildir. Ama bunu çok beğendim. O yüzden bitireceğim. Ve bu güzel pancar ve turptan da. Şefin bu hoş sürprizi çok güzel oldu. Güzel bir tat bıraktı ağzımızda. Bir sonraki yemek için yağlı bir boğazda bekliyoruz. Sevgili kameramanımın da dediği gibi bu kaz ciğeri kuyruk yağına benzeyen bir tadı var. Sanki bir kuyruk yağı yiyorsunuz ama daha hafif tatta. Tuzu çok güzel ayarlamışlar. Tuz demişken daha önce bahsettiğim bir konudan izlemeyenler için tekrar bahsetmek istiyorum. Mutfaklarda tuz bir bilimselliğe göre kullanılır. Normalde ağzımızdaki sıvının 4'ü tuzdur. Yani bir yemek yapıldığında eğer yemekte 4'ten az bir tuz varsa biz onu tuzlu olarak algılamıyoruz. Yani 1 kiloluk kıyma yemeğinde en az 5 gram tuz olmalı ki biz ona tuzlu diyebilelim. Yeni servis yapılıyor. Dediğim gibi her yeni servis yeni bir tat demek. Ekmek gelecekmiş meğerse. Özellikle birazdan gelecek ıstakozun suyuna ekmek banabilirsiniz. Çok lezzetli olur dedi. Kırmayacağız kendisini, deneyeceğiz tabii. So here we continue with our sourdough homemade bread. And on the side we have two types of butters. Yeah. So you have the yellow one that is unsalted butter from Oxfordshire. Wow. And the orange one is with escalate pepper from France. Acid pepper. Okay. Enjoy. Thank you. Çok güzel bir ekşi mayalı ekmek geldi. Şöyle. Evet, çavdardan yapılan bir ekşi maya. Çok güzel kokuyor. Ve şöyle değişik bir kıvamda tereyağı geldi. 2 tereyağı olduğunu söyler. Bu Fransız tereyağı. Fransız tereyağlarını çok severim. Genelde yağ oranları %80'lerde, 82'ler üzerindedir. Yani çok kaliteli tereyağlardır. Diğeri de espelet biberi dedikleri biberden rengini alan İngiltere'nin kuzeyinden gelen tereyağı. İkisine tadını merak ediyorum. Tabii ki ekmeğimin üzerine birazcık sürüp denemem gerekiyor. Kıtır kıtır. Bu arada bu ekmekler tabii kendi yapımları. Her zaman bahsettiğim gibi Fransız pastanelerinin hamur işlerini gerçekten çok seviyorum. Şu biberli olanı denemek istiyorum. Çok güzel bir biber tadı kaldı. Az sonra diyeyim. Şimdi güzel bir ıstakoz tabağı geldi. Thank you.
This is one of the signature dish of Hélène. Is lobster coming from Cornwall Tamam. with the tandoori spice, carrot and citrus muslin, and finish with the burnt noisette with the coriander and spring onion. Perfect. Thank you. Çok güzel kokular geldi yine. Çok güzel sunumla bir ıstakoz tabağı geldi. Tandır baharatları denen bir baharat da yapıldığı söylendi. Bir Hint baharatıdır. İçinde kişnişten sarımsağa kadar birçok baharat vardır. Hintlilerin tandır kullanımı da bize çok benzer. En ünlü olan yemekleri de tandır tavuğudur. Tandırda ekmek yapılır. Yan tarafında havuçtan ve narenciyelerden yapılan bir püre yapmışlar. Üzerine kişnişler görüyorum. Yine nane ailesinden gelme otlar var. Turp taneleri ve bir beurre blanc sos döktüler yine. Beurre blanc da bir emülsiyon sostur. Genelde çok karşınıza çıkar bu emülsiyon soslar. Özetle birbirine içine karışmayan soslardır. Bu sosları bir arada tutabilmek için genelde yağ kullanılır. Kalıcı olanları vardır, geçici olanları vardır. Kalıcıya en iyi örnek mayonezdir. Geçicilere de böyle soslar veya bu salatalara döktüğümüz sirkeli, zeytinyağlı soslar karıştırdığınızda yağla birlikte sirke ve limon birbirine karışır. Ama bir süre sonra ayrıştığını görürsünüz. Bunlar işte emülsiyon sostur. Burada da böyle tandır baharatlarıyla yapılmış kişniş gibi birçok sebzenin kullanıldığı bir sos yapmışlar. Sabırsızlıkla beklediğim şu güzel gözüken İngiltere'nin güneybatısından gelen şu ıstakozdan tatmak istiyorum. Şöyle kişnişten aldım. Güzel bir tabak. Tam olması gerektiği gibi pişmiş. Soslar çok yakışmış. Söyleyecek çok fazla bir şey yok bu tabağa. Gerçekten çok lezzetli. Şu sostan tatmak istiyorum. Püreden daha doğrusu. Köpük kıvamında bir sos. Havuçtan, kişnişten, soğandan birçok tattan nasibini almış. Güzel lezzet bıraktı ağızda. Ama ben söyleneni yapmak için ekmeğimi suyuna banmam gerekiyor. Şöyle almak istiyorum. Başka bir anlam kazandı şimdi. Çok güzel oldu. Yani şöyle bir suya zaten ekmek banmak, yani dünyanın her yerinde olan bir şey. Hani böyle restoranda ekmek banılmaz gibi bir şey yok. İstediğiniz her şeyi istediğiniz şekilde yiyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Zaten ekmek çok güzel, sos çok güzel. O zaman afiyet olsun Şef Kadir. Thank you. Tereyağı olayına geri dönelim. Diğer tereyağdan almadım, unutturamazsın. Diğer tereyağından da alalım. Güzel bir şekilde biberden tatmıştım. Şimdi şöyle Fransız tereyağından tadalım. Ek bir işlem yapılmamış. Dediğim gibi yağ oranı çok yüksek bir tereyağı. Tuzlama ekstradan yapılmamış. Yağın kendi tuzu var. Çok hoşuma gitti onun tadı da. Şöyle bir tahta bıçak da servis ediyorlar. Her Michelin yıldızı restoranda hep aynısını görüyoruz. Bakteri üremesini engellemek için böyle tahta bıçaklarla servis ediyorlar. Salçayı da alırken tahta kaşıkla almamız gerekiyor. Malzeme yelpazesine gerçekten hayran kaldım. Çok farklı malzemeler kullanmışlar. İngiliz tereyağını Fransız biberiyle birleştirip onu bu kıvama getirmek daha yani bir düşünce. Yeni bir servis daha geldi. Bir et bıçağı geldi. Soslu bir et geleceğini düşünüyorum. Bana da bir et bıçağı geldi. Demek ki ana yemeklerimiz geliyor. Çok ilginç ana yemekler söyledik. Sabırsızlıkla bu ana yemekleri bekliyorum. Bu çok güzel bir et bıçağı. Ünlü Artigiana bıçakları. Sadece bu bıçak 200 eurolar civarında olduğunu biliyorum. Keskin, denge derecesi çok güzel. Uç tarafında şöyle sıyırmak için bu tarafı da keskin olan tarafı. Bu da şöyle sos almak için olan kaşıklardır. Sosları alabilmeniz için şu şekilde şöyle bir kesik tarafı olur. Burası çok yoğun bir restoran bu arada. Tabii bu mevsimle de alakalı. Londra için çok güzel bir zaman. Genelde ailelerin buluştuğu, birlikte yemeklerin yendiği, Noel'in yaklaştığı ve Noel kutlamalarının yapıldığı zamanlar. Bu tarz güzel restoranların mutfakları İngiltere'de çok büyük olmuyor. Alan olarak daha küçük oluyor. O küçük alanda çok güzel işler çıkartıyorlar. Buranın da öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü burası da 1800 yılından kalma bir otel binasının restoranı. O yüzden belirli bir ölçüde restoran için yer ayrıldığını düşünüyorum. Umarım bu akşamın sonunda da şeflerle bir tanışma, teşekkür etme şansı bulurum ve mutfağını size gösterme şansı bulurum. Monsieur, il fait mais exactly the same. Voilà, comme ça.
The dam in front of you, the fat wagyu beef, is coming from Gama Prefecture in Japan. It's with different texture of kingaja potato, celery, and crispy sage. We finish with beef soup, fermented pepper, and diced celery. On the side in the bowl you will find braised oxtail and bone marrow with pomme puree, and a tartelette with beef tartare and smoked egg yolk. I would suggest you, madam, to have the tartares first. We have the venison Wellington, is coming from Ridley Estate. It's an organic farm in north part of Wales. So with mushroom duxelle, in the really center, you will find some foie gras. Foie gras, yeah? Exactly. Yeah, okay. And our company is East cabbage and Queen's puree. Perfect. We do have another slice of venison, so would you like to have it on the side? It's Yes, please. actually Thank you. fried. Finish with the sauce. It's based on red wine reduction, venison jus, and cranberry. Venison Jew. Okay. Thank you so much. Bu güzel lezzeti size doğru çevirmek istiyorum. En merak ettiğim ana yemeğimiz geldi. Bu bir Wellington yemeği. Geyik Wellington. Wellington bir İngiliz yemeği. Fransızlarla yapılan Waterloo Savaşı'ndan sonra Wellington Dükü adına yapılan bir yemek. İsmi de oradan geliyor. Yapılışı zahmetlidir, el becerisi isteyen yemektir. Şöyle dış tarafında bizdeki milföye benzeyen bir hamur katmanı vardır. Şu orta tarafta gördüğünüz etle hamurun arasındaki katmanda daksel denen karışım, yani bir mantar, soğan ve maydanozun birlikte kavrulmasıyla meydana gelir. Bazı yerler bu araya krep koyarlar veya jambona sararlar. Etin suyu akmaması için böyle bir koruyucu katman, lezzetli bir katman oluştururlar. Orta tarafta gördüğünüzde geyik eti. Geyik etini önce mühürlerler, sonra hardal sürerler, daha sonra koyarlar. 2 tane geyik etinin içinde de şöyle biraz önce yediğimiz o foie gras, yani kaz ciğerinden var. O da yağlı, güzel bir katman oluşturuyor. Benim en sevdiğim İngiliz yemeklerindendir. Harika bir lezzeti vardır. Bunu Fransa'da yeseydik bu tabağına da muhtemelen filede böfen croûte olacaktı. Birçok kültürde eti bir macunla sarıp, bir hamura sarıp daha sonrasında pişirmek vardır. İlk yapan da Yunanlılardır. Her versiyonu da çok seviyorum. Bu da şimdi deneyeceğim güzel bir İngiliz versiyonu. Yan tarafında şöyle güzel lahanalı, yenilebilir çiçekli güzel bir sunum yapmışlar. Ayva püresi geldi. Bu da cu, yani et yapılırken artan o jelimsi kıvama tekrar su dökülür ve bir sos haline getirilir çektirilerek. Öyle güzel bir sos yapmışlar. Sabırsızlıkla artık ilk lokmamı alıyorum. Çok güzel bir kıvam var hamurun. Et de çok güzel kesildi. Bu et genelde 55 derecelerde pişen bir et. Yani az pişmiş bir et. Normalde tavsiye edilen eti minimumda yiyecekseniz 62 derecelerde yemenizdir. Az pişmiş etler seviyorsanız servis edilir edilmez yemeye çalışmak lazım. Çünkü bakteri üremesi hemen olabiliyor. En baştan başlamak istiyorum. Hamur muhteşem. Yumurta sarısı sürülüyor bu arada bu hamurun üzerine, bu rengi alması için. Jambona sarılmamış bu arada, sadece krepe sarılmış. Şöyle bıçağımla, çatalımla gösterebilirsem size. Şöyle bir krep katmanı var. Daksel çok güzel yapılmış. Daksel normalde birçok yerde farklı yapılabiliyor. Bazı yerler krema ile karıştırıyor. Bazı yerler böyle olduğu gibi sadece maydanoz, soğan ve mantarı kavurup yapıyorlar. Çok güzel bir daksel. Et yumuşacık zaten, lokum dediğimiz kıvamda. Tam gerçekten yakışacak bir derecede pişmiş. Ortadaki kaz ciğeri de en son bitirdiğinizde yumuşak yağlı bir tat sunuyor size. Çok lezzetli. Bu arada şu ayva püresinden de tatmak istiyorum. O ayvanın çok ekşi tadı yok ama biberimsi bir tat katmışlar içerisine. O da çok yakışmış. Genelde Wellington'ın yanına mutlaka tatlı bir şey servis edilir. Bu ahududu marmelatı olabiliyor, vişne marmelatı olabiliyor. Mutlaka bir tatlılık mutlaka koyulur. Bunda ayva püresi koymuşlar. Çok yakışmış. Daha önce hiç ayva püresiyle denememiştim. Ve şu böyle güzel yapılmış lahanalardan da ağzıma atmak istiyorum. Lahananın üzerine de bu sos çok yakışmış. Lahana orta sertlikte, çok yumuşak değil, sertliğini kaybetmemiş, yumuşak çiğnemeli. Üçü birlikte, hatta dördü sosu da saydığımız zaman dördü birlikte çok yakışan bütün bir lezzet haline geldi. Bu özel lezzeti iyi ki seçmişim çünkü benim bu mutfakta en merak ettiğim yemeklerden biriydi. O zaman afiyet olsun şef kadın. Ve şimdi kameramanımın söylediği tabağı size tanıtmak istiyorum. Bu çok özel bir tabak. Bunun hakkında saatlerce konuşabiliriz. Bu bir Japon Wagyu eti. Gerçek bir Japon Wagyu'su. Japonya'dan gelme, oradaki bir çiftlikte yetişme. Wagyu bir Japon sığırıdır. Çok özel bir beslenme biçimi olan safkan, değişik bir türdür. Genelde arpa suyu içirilir rahatlaması için. Rivayete göre klasik müzik dinlendirilir rahatlaması için.
her gün masaj yapılıyor. Yağlar vücuduna eşit şekilde dağılması için çok özel bakımlı, çok özel sığırlardır. Ve bu sığırların bir kalite derecelendirme puanları vardır. Bu karşımızdaki A5 Wagyu eti, yani olabilecek en yüksek puana sahip et. A, B harfleri verimini, yanındaki sayılar da kalitesini temsil eder. Yani A5 verilebilen en kaliteli nottur. Mermerimsi bir görüntüsü vardır. Çok yüksek yağ oranına sahip bir sığırdır. %60 oranlarında. Fakat bu yağ oranı bizim bildiğimiz kolesterol içeren o kuyruk yağı gibi hayvanın diğer taraflarında toplanan yağlar gibi olan yağlardan değil, kas içi yağlanma dediğimiz yağlardan, yani yüksek asit içeren etlerden. Bu yüksek asit içermesi lezzetini de arttırıyor. Yüksek asit derecesi demek hem düşük kolesterolü sağlıyor hem de daha düşük ısılarda erimesini sağlıyor bu etin. Yani ağzınızda attığınız zaman, ağız sıcaklığınızda çözülen yağlar var. Bu da her ısırdığınızda size farklı lezzet cümbüşleri yaşatan farklı bir et. Dediğim gibi bunun üzerine çok uzun konuşulabilir. Çok fazla pişirilmez bu et. Searing denen bir metotla pişirilir. Yani kızgın tavaya dokundur çek gibi bir metotla yavaş yavaş pişirilir. Aslında mühürlenir. O şekilde gelir. O yüzden bu orta tarafı gördüğünüz bu kırmızılıktadır. Yan tarafında da King Edward denen bir patatesten yapılma bir püre ve şu gördüğünüz özel bir patates dilimi. Bu King Edward'da değişik bir lezzeti olan kremsi, özel bir lezzet. İngiltere'ye mahsus bir lezzet. Yine glaze edilmiş güzel bir sos. Bu da yine jus olduğunu tahmin ediyorum. Adaçayı yaprakları ve şöyle patates rendeleri görüyorum. Birlikte çok güzel patates kıtırları getirdiler. Şöyle yumurta sarısı, yenilebilir çiçekler, yenilebilir altın parçacıklarıyla birlikte yine süslenmiş bir tartelet getirdiler. Yani mini tart. Önce bunu yememizi, daha sonra eti yememizi tavsiye ettiler. Tavsiyeye uyuyoruz. Bunu ilk başta yememizin nedeni aslında bir boğaz temizleyici gibi çok ferah bir tat bıraktı ağzımızda şu anda. İçinde ferahlatıcı otlardan var. Nane gibi şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi beklenen an sevgili kameramanımın tabağından A5 kalitede Wagyu etinden deneyeceğim. Bu arada ben daha önce hiç gerçek bir A5 Wagyu eti yememiştim. Bu ilk tadışım olacak. Birçok Wagyu adında biftek bulabilirsiniz. Mesela Amerika'da yetişenler safkan değildir. Onlar Angus'la birlikte melez bir şekilde yetiştirilir. Veya İskoçya'da İskoç sığırlarıyla melez bir şekilde yetiştirilen var. Bu dediğim gibi Japonya'dan gelen gerçek Wagyu eti. Evet, yumuşacık. Çok güzel kesiliyor. Şöyle bir içi var. Dış tarafı dediğim gibi şöyle karamelize, mühürlenmiş. Çok çok güzel. Ben çok et seven, özellikle biftek gibi kırmızı eti çok seven bir insan değilimdir. Ayda elde bir yerim bile diyebilirim. Ama bu muhteşem bir kırmızı et. Ne demek istendiğini anlıyorum. Hep o mermer görüntüsündeki o yağın eşit dağılmış kas içi yağlanmadaki yağla diğer bifteklerdeki yağın farkını bunu yedikten sonra anlıyorum. Umarım bir gün bu etten tadabilirsiniz. Çok güzel bir lezzet. Normalde bu tarz etlerde olgun bir tat olur. Çünkü 21 gün bekletme kuralını uygularlar. Et 21 gün bekler çünkü içindeki asitler salınmaya başlar. Gerçek lezzetleri etlerin ortaya çıkar. Ama o da bir olgun bir tat verirdi. Nasıl taze kaşarla eski kaşar arasında lezzet farkı vardır. Birisi çok yumuşaktır, diğeri çok serttir ve tuzlu bir yapıya sahiptir. Aynı etlerde de yeni kesilmiş bir etle bekletilmiş et arasında o farkı alırsınız. Bunda arada bir yerde harika bir lezzeti var. Şimdiye kadar yediğim hiçbir ete benzemiyor. Birçok yerde farklı et çeşitleri denedim. Biftekler, geyik eti, ayı eti gibi birçok şeyden deneme şansım oldu. Bu hiçbirine benzemiyor. Gerçekten çok beğendim. O kadar beğendim ki King Edward'ı ayıp ettik. Şimdi bir de ondan deneyelim. Şöyle özel kıvamda olan. İçinde krema var. Bu böyle patates katmanına sarılmış daha yumuşak patates. Şöyle kremsi bir yapısı var. Çok ilginç, çok güzel bir lezzettir bu da. Gerçekten normal bir patatesten çok farklı bir şey yediğinizi hissediyorsunuz. Burada da mayoneze benzeyen bir emülsiyon sos var. Yumurta tadı alıyorum, tereyağı tadı alıyorum. Güzel bir sos o da. Ama sevgili kameramanım, madem bana tabağını emanet ettin, bunun yarısını yiyeceğim. Söylendiği gibi de ağza atıldığında eriyen bir şeyler olduğunu hissediyorsunuz. Bütün liflerin arasında görebileceğiniz yağlanma var. Zaten tavadaki bir et böyle lime lime olmaz. Bu lime lime bir et. Şurada yağları görüyorsunuz. İşte bu yağlar aynı zamanda ağzınıza attığınızda eriyen güzel yağlar.
Bu etin marinasyonunda da karabiber ve tuzdan başka hiçbir şey kullanılmıyor. Tuz oranını çok güzel ayarlamışlar. Çok tuzlu değil. Yani bütün her şey olması gerektiği gibi güzel bir biftek tabağı yemiş olduk. Yine çok sağlıklı pişirme teknikleriyle yapılan yemekler. Yani çok yüksek ısıda yapılan yemekler değil. Bir kaz ciğeri yağlı, çok yüksek besin değeri olan yiyecekti. Onun dışında geri kalan her şey çok sağlıklıydı. Pişirme teknikleri, kullanılan otlar, kullanılan taze baharatlar, hem bazıları antioksidan olan ve birçok faydası olan güzel otlar kullanmışlardı. Genel olarak bu geldiğimiz bütün Michelin yıldızı restoranlar için aynıydı. Sağlıklı menü seçimlerine çok dikkat ediyorlar. Başlangıçlar veya ara sıcaklar dediğimiz tabakların hepsi genelde deniz ürünü oluyor. O da ekstradan kaliteli bir protein almanızı sağlayan sağlıklı, lezzetli bir seçim oluyor. Ekmekler kendi yapımları, koruyucu veya herhangi bir katkı maddesi içermeyen, her gün taze olarak mayaladıkları ekmekler. En ufak bir tereyağı da bakteri ürememesi için tahta bıçakları kullanıyorlar. Bunların hepsi önemli ayrıntılar. Gittiğimiz diğer Michelin yıldızlı restoranlarda hep masa örtüsüyle karşılaşıyorduk. Burada masa örtüsü yoktu fark olarak. Hafif tonda bir müzik var. Umarım bu sefer etrafın sesini çok fazla almıyorsunuzdur çünkü gizli mikrofon var yakamda. Yine keyifli, güzel bir gece geçiyor. Çok ilgili bir servis var. Michelin yıldızlı bir restorana oturduğunuzda en azından şunu hiç düşünmüyorsunuz. Hani beni buraya oturturlarsa acaba görünmez mi veya kenara atıldığım hissini genel olarak yaşamıyorsunuz. Her yerde aynı hizmet, aynı kalitede servis alınıyor. Bu arada Alain Darroz'un Fransa'da birisi 2 Michelin yıldızlı, biri de 1 Michelin yıldızlı olmak üzere 2 restoranı daha var. Umarım bir gün Fransa'ya gittiğimde Alain Ducas'ın ve Alain Darroz'un restoranlarına da orada gitme şansı bulurum. Ama önce Türkiye'deki Michelin yıldızlı restoranlar. Duyun beni artık. Bana yer ayarlayın. Geleceğim Türkiye'ye. Haftaya umarım Türkiye'de olacağım. Güzel Türkiye'min güzel tatlarını tadacağım. Bu arada oturduğumuz yer çok keyifli. Şöyle çok güzel bir köşe var. Orada gördüğünüz Armagnac denen bir içki. Alain Darroz'un kardeşinin Güney Fransa'daki Armagnac bölgesindeki içki üretim merkezinden gelen içkiler. Burada bazı yemeklere, tatlılara bunları kullanıyorlar. İçmek istediğiniz zaman da kadeh olarak alabildiğiniz içecekler bunlar da. Ve şimdi tatlı için peçetelerimizi değiştirdiler. Şöyle çok güzel çatal bıçak takımı da geldi. Yine çok güzel ağırlıkta. Gümüş bir takım. Üzerine HD yazıyor. Yani Alain Darroz'un baş harfleri. Şöyle keten peçeteye de şöyle işlemişler. Şimdi heyecanla gelecek o güzel Fransız hamur işlerini bekliyorum. Bakalım neler gelecek. For Madame, we'll have now the chocolate from Madagascar, made with black garlic ice cream and sobacha. It's a Japanese buckwheat. And the baba, made with a chantilly cream with a citrus marmalade at the base. And we have some grapefruit on the side. And now you can choose one of these vintages of Armagnac from Alain Darroz family. So today, starting from the left, you will have 95 with smoky notes. We follow with 2000 with notes of chocolate and honey, or 95 or 2005, sorry, with fruity flavor. So actually my favorite one with these ingredients is 95. Okay, 95 please. Finish with the cream. Enjoy. Thank you so much. Şimdi çok güzel sunumla bir tatlı geldi. Bu orijinal adıyla Baba o Rum tatlısı. Mayalı bir Fransız kekidir bu. Ve bizdeki adıyla baba tatlısı. Tek farkı bizdeki baba tatlısında kabartma tuzu kullanılır. Bunda maya kullanılır. İnternette mayalı baba tatlısı olarak bakarsanız bunun tarifine ulaşabilirsiniz. Bu tek kişilik porsiyonlarda yapılan, fırından çıktıktan sonra romlu bir şerbete batırılan bir kektir. Genelde böyle bir krema ile birlikte sunulur. Meyve parçacıkları olur yanında. Bu üzerine kullandıkları da Fransızların çok kullandığı şantili krem, yani bizdeki krem şanti. Normal kremaya şeker koyulup çırpılmış halidir. Sunumunda da önce kek ikiye kesilir, sonra üzerine seçtiğiniz bir romdan dökülür. Daha sonra da şantili krem dökülür. Şantili kremi burada alt tarafında bir ekşilik vermesi için greyfurt ve portakal parçacıklarıyla karıştırmışlar. Şimdi bu güzel Fransız kekinin tadına bakıyorum. Bu arada buranın signature dişi, yani buranın en ünlü tabağı. Çok güzel bir kek. İçindeki rom çok güzel bir aroma katmış. Hem koku
hem keke verdiği ekstra şerbetsi kıvam çok lezzetli bir bitiriş sağlıyor. Krem şanti zaten bu ağır tatları yumuşatmak adına kullanılan hem kıvam vermesi için hem lezzet vermesi için ekstradan eklenen bir şeydir. O da çok yakışmış. En son ağzınızda kalan meyve parçaları da rom tadıyla birlikte çok güzel bir tat sağlıyor. Yani bu mayalı kekin o hamur tadı, romun o keskin tadı, kremanın rahatlatıcı etkisi, en sonunda meyve parçacıklarının tatlımsı tadı hep birlikte hayal ettiğinizde harika, güzel bir lezzet bırakıyor. Şöyle kallavi bir lokma daha alacağım. Evet, ortalara geldikçe romun tadını daha çok alıyorsunuz. Ağzınıza yine de tat değişmiyor. Her yerine eşit dağılmış şekilde bütün lezzetleri alıyorsunuz. O da çok önemli. Güzel bir lezzet. Tatlıyı da şimdi afiyetle bitireceğim. Ve şimdi size kameramanımın söylediği tatlıdan göstermek istiyorum. Bu da bir Madagaskar çikolatası. Alt tarafında siyah sarımsaktan yapılmış bir dondurma. Sobaça denen Japon kara buğdayı var. Bakalım bunun da lezzetini çok merak ediyorum. Şöyle kıtır bir çikolata parçaları var. Çok güzel bitter çikolata kıtırı bu. Şöyle alt tarafından kara buğdaylarla birlikte şu siyah sarımsaktan yapılmış dondurmayla birlikte tatmak istiyorum. Bu da çok güzel. Böyle kara buğdayın ağzınıza, o sobaça denen kara buğdayın özellikle ağzınıza kıtır kıtır etmesi çok değişik bir his bırakıyor. Çünkü dondurma ile birlikte yumuşak bir şey yiyorsunuz. Sarımsak tadını dondurmada çok fazla almadım. Onunla ilgili bir yorum yapamayacağım ama çikolata, artık bu konuda anlaşmıştık, çikolata tadında çok güzel, olgun bir çikolata tadı var. Dark bir çikolata, yani bizdeki bitter çikolata. Bu da kahveyle birlikte çok güzel gidecek, güzel bir lezzet. O zaman biz bu tatlıları da bitirip sohbete devam edeceğiz. Our Siren is a coffee that is made in collaboration with Alain Ducasse and Hélène Darroze. It's an assemblage of coffee beans from Brazil. Brezilya. And the portion is 250 gram water, 15 of coffee. Ve şimdi çok güzel sunumla bir kahve yapıldı. Özel bir demleme yöntemi, sifon denen, bu Hario denen o ünlü kahve demleme cihazları üreten markanın bir ürünü. Bu kahve Alain Ducasse'ın Fransa'daki kahve dükkanından Hélène Darroze için üretilmiş kahvesi. Hélène Darroze babamın kahve demleme yöntemi olarak belirttiği için özellikle bunu seçtim. O zaman güzel bir yudum bu özel kahveye yakışır. Bu şekilde demlenen kahveleri çok seviyorum. Dışarıda, güzel yerlerde bazen beni şaşırtan, kahveyi çok yüksek sıcaklıkta yapma gibi bir eğilim oluyor. Kahve o zaman kaynıyor, haşlanıyor. Aslında kahvenin belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Kahvenin belli bir içme sıcaklığı var. Çayda olduğu gibi. İdeal sıcaklıkta, çünkü ilk başta yapılırken belli bir basınca çıktığı için kahve haşlandı mı acaba diye bakmıştım. Hiç öyle bir şey olmamış. Tam içme kıvamında, kahvenin sıcaklığı da demlenmesi için çok yeterli olmuş. Çok güzel bir gece geçti yine bizim için burada. 3 Michelin yıldızı hak eden bir yer olduğunu genel olarak söyleyebilirim. Amüzbuşlar, ara sıcaklar, ana yemekler hepsi birbiriyle yine uyum içerisinde keyifli bir şekilde yediğimiz, bitirdiğimiz güzel tabaklar oldu. Şimdiye kadar 5 tane 3 Michelin yıldızlı restoranın 4'ünü denedik. Bundan sonra da bir tane 3 Michelin yıldızlı restoran kaldı Londra içerisinde. Yakın zamanda onu da birlikte deneyimleyeceğiz. O zaman bir sonraki lezzet durağına kadar afiyet olsun Şef Kadın. İkram olan şeyleri çok seviyorum. Küçüklüğümden beri öyleydi. Yani bir şey ikram adıyla geldiği zaman bendeki tadı çok farklı oluyor. Tam size veda etmiştim. Böyle arabayla giderken fren yapar gibi bir ırk sesiyle böyle bir durdum. Şimdi bir tabak getirirler. Muhtemelen bir ikramlık bir şeyler geleceğini düşünüyorum. Evet, heyecan yapmıyorum ama şu anda ikram olanlar geldi.
Now for you, two different kind of chocolates. Yeah. The first one is made with coffee, and the second one is made with tonka bean. You'll find now a little donut made with bergamot gel. Great. Enjoy. Thank you. Şu anda geceme renk katıldı. Hem tatlıyı seviyorum hem çikolatayı seviyorum. Bir de üzerine ikramı çok seviyorum. Tabii böyle olunca bu güzel şaşırtan tam bitti dediğiniz yerde böyle bir şeyle karşılaşıyor olmak beni ekstradan mutlu ediyor. Şimdi gelen yiyeceklerimizi söyleyeyim. Bu bir şuban denen Fransız hamur işi. Şuban, un, su, yağ ve yumurtayla kaynatılarak yapılan bir hamur işidir. Genelde profiteroller, ekler gibi tatları alt oluşturur. Bu donut denen versiyonu, yani donut kızartılmış hamur işlerine verilen isim. Şu pastry yağda kızarılıyor, yani donut'ını yapıyorlar. İçine de böyle bergamotlu bir krema koydular. İçine kadar işledi bu krema. Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Şöyle yumuşacık bir yapısı var. Şöyle güzel bir sunumla da geldi. Bakalım lezzeti nasıl? Şuban dediğim o hamur işinin üzerine kızarttıktan sonra birazcık şekerde gezdirmişler. Şeker taneleri vardı üzerinde. O bergamotun o ferahlatıcı tadı içine kadar işlemiş. Yumuşak, kremsi bir güzel tat. İlk çiğnediğinizde o şekerin tadını alıyorsunuz. Daha sonra hamurun o hafif tuzlu tadı. En sonunda bergamot kremasının o güzel bitirişiyle böyle boğazınızda güzel yağlı bir tat kalıyor. Harika. Zaten dediğim gibi bu hamur işlerinde genelde Fransızlar çok başarılı oluyor. Bunun güzel olacağını düşünüyordum. Şöyle de çikolatalar da geldi. Bunlar petit food olarak da geçebiliyor. Petit food olması için bir bisküviden olması gerekiyor. Yani 4 tane, 3-4 tane gelen tatlı sonrasında, yemek bittikten sonra gelen ikramlara eğer bisküvi varsa içerisinde petit food deniyor. Veya böyle yumuşak kıvamda olan kek gibi, çikolata gibi şeyler geliyorsa minyadiz deniyor bunlara da. Minyadiz de dediğim gibi çikolata olabiliyor, kek olabiliyor. Böyle şuban gibi daha yumuşak formda tatlılar olabiliyor. Şimdi şu çikolatalardan tatmak istiyorum. O bitter olan çikolatadan da tatmak istiyorum. Bunun için ganaj. Ganaj da çikolatanın kremayla eritilmiş, yumuşatılmış haline verilen isim. Dış tarafı güzel bir bitter çikolata, iç tarafı da yine bitter ganaj var. Çok güzel, bitirmeye değdi. Size ikinci hoşçakalım için de güzel bir tatlı bir veda oldu. O zaman bir sonraki lezzet durağına kadar afiyet olsun Şef Kado. Son veda değilmiş. Bu son veda. Şimdi yine bir hediyeyle geldiler. Çok mutlu oluyorum. Şöyle içinde de şöyle güzel bir baba tatlısının küçük versiyonundan vermişler. Harika, çünkü bu gece benim en beğendiğim şey bu baba tatlısı olmuştu. Şimdi bu güzel küçük minyatür tatlıyı evde güzel kahveyle, Şef Kado kahvesiyle birlikte içeceğim. Son veda bu olmasın diyorum. Tekrar size bir tatlı veda olarak afiyet olsun Şef Kado.